Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu güzel ve gösterişli dans eden burgular modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Model 2 tane 3 ilmeğin burgu şeklinde yer değiştirilmesiyle oluşuyor. Bakın o 3 ilmekler içeriği bir ters, bir düz, bir ters şeklinde. 2 tane bu şekilde ilmek var. 3 tane ilmek ve bunları yer değiştirerek oluşturuyoruz modeli. Dolayısıyla 6 ilmekten oluşan bir burgumuz var. İlave olarak da 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Çünkü her seferinde burgunun yönü değiştiği için kenarda bir 3 ilmek bize gerekiyor. Dolayısıyla model ilmek sayısını belirlerken 6'nın katı artı 3 şeklinde belirlemelisiniz. Ben bugün anlatımımı size 5 model üzerinden yapacağım. 6 kere 5 30 ilmek yapar. 3 tane de kenarda ilmeğimiz olmalı. 33 ilmek. Kenarlara da ben birer tane kenar ilmeği ekleyeceğim. Toplamda 35 ilmek üzerinden anlatımımı yapacağım. Şimdi ilmek alarak örgümüze başlayalım. Dediğim gibi 35 tane ilmek alacağım. Evet, ilmeklerimi aldım. Şimdi çeviriyorum. Örgünün arka yüzünden örmeye başlayacağım. Şimdi dediğim gibi bu 3 ilmekler bir ters, bir düz, bir ters şeklinde sıralanacak. Ama örgünün arka yüzünde olduğumuz için arka yüzden bu ilmekler bir düz, bir ters, bir düz şeklinde görülecek. Şimdi o nedenle kenar ilmeğinden itibaren bir düz, bir ters ve tekrar bir düz örerek başlıyorum. Hep bunun tekrarını yapacağız. Şimdi tekrar baştan bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar bir düz, bir ters, bir düz. Dikkat edin, hep bu 3 ilmeğin tekrarı olacak arka yüzde. Bir düz, bir ters, bir düz. Bir düz, bir ters, bir düz. Devam edelim sıra sonuna dek. Son 4 ilmekteyim bakın. Yine bir düz, bir ters, bir düz örüyorum ve kenar ilmeğine geliyorum. Onu da ters örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bakın o arkada bir düz, bir ters, bir düz ördüğümüz ilmekler şimdi ön yüzde olması gerektiği gibi. Yani bir ters, bir düz, bir ters şeklinde görünüyor. Ve göründükleri gibi öreceğim. Bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Yani göründüğü gibi ilmekleri örüyoruz sıra sonuna dek. Yine son 4 ilmekteyim. Bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Kenar ilmeğini de yine ters örüyorum. Şimdi örgünün ön yüzünü bir sırasını tamamladık. Bu şekilde birkaç sıra daha öreceğiz. Bakın şu kısmı örüyoruz. İlk burgu yapacağımız sıraya kadar bir 4-5 sıra örmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde bakın sıralamamız nasıl olacak? Bir düz, bir ters, bir düz şeklinde. Düz, ters, düz. Zaten ilmekleri görüyoruz dediğim gibi. Tekrar düz, ters, düz. Bu sırayı da bu şekilde örelim.
Evet, sırayı tamamladık. Örgünün tekrar ön yüzündeyiz. Bakın, başladığımız ilmek aldığımız sırayı saymazsak 1, 2, 3 sıra oldu. 2 sıra daha örelim. Yani bir ön bir arka yüz daha örelim. Toplam 5 sıra olsun. Burguyu yapalım. Bakın, burada sıralamayı takip ederken bir düz bir ters değil. Lütfen dikkat edelim. Bir ters bir düz bir ters. Sonra tekrar bir ters bir düz bir ters. Yani klasik bir düz bir ters lastik gibi algılanmasın lütfen. Şimdi bir ön bir arka sıra daha örüyorum ilmekleri olduğu gibi. Sonra birlikte burgumuzu yapıyoruz. Evet, 2 sırayı daha ördüm. Toplamda 5 sıra oldu başladığımızdan beri. Şimdi burguyu yapacağız. Bakın, örgünün ön görüntüsü bu şekilde. Aralarda birer ilmek var düz. Sonra onların aralarında da ikişer ilmek tersler var. Arkada ise tam tersi bir görüntü. 2 tane düzlerin arasında birer tane tersler var. Şimdi burgumuza başlayalım. Bunun için şöyle bir aparat kullanacağım. Eğer bir aparatınız yoksa bir iğne, bir tığ, bir şiş, herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz. İlk kenar ilmeğimizi alıyoruz ve hemen sonraki 3 ilmekle burguya başlayacağız. Bu önümüzde gördüğümüz 3 ilmeği, yani bir ters, bir düz, bir ters ilmeği, bu çok önemli. Bu üçünü önde şöyle beklemeye alıyorum. Ardından sonra gelen 3 ilmeği örüyorum. Yani ikinci 3 ilmek. Bir ters, bakın şöyle. Bir ters. Bir düz. Ve tekrar bir ters ilmeği örüyorum. Ardından bu beklemeye aldığım, önde beklemeye aldığım 3 ilmeği tekrar sol şişime alıp bu defa onları örüyorum. Yine sıralama bir ters, bir düz ve bir ters şeklinde. Bakın, ilk burguyu yaptık. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağız. Yine ilk 3 ilmeği bir ters, bir düz ve bir ters ilmeği, bakın, aparata aldım. Önde bekletiyorum. Sonraki 3 ilmeği örüyorum önce. Bir ters, bir düz ve tekrar bir ters. Sonra bu beklettiğim 3 ilmeği tekrar şişime alıyorum ve onları örüyorum. Bu 3 ilmek hep bir ters, bir düz, bir ters ilmekten oluşuyor. İkinci burgumuzu da yaptık. Bu şekilde kalan 3 burguyu da yapalım. Evet, son burguyu da yaptım. Kenarda bakın 4 tane ilmeğim kaldı. Dediğim gibi 3 tane ekstra ilmeğe ihtiyacımız vardı burgu için. Onları ikinci burguda kullanıyor olacağız. O 3 ilmeği ters düz ters şeklinde örüyorum. Ve kenar ilmeğini de örüp ilk burgu sırasını tamamlıyorum. Bakın, modelimiz burgular oluştu. Bu yaptığımız burgular sola burgu oldu. Zaten görünüyor. Şimdi arka yüzde başladığımızdan beri devam ettiğimiz şekilde ilmekleri olduğu gibi öreceğiz. Yani arka yüzde olduğumuz için bakın, düz, ters ve düz şeklinde. Aynen burgu ilmekleri de öyle. Düz, ters, düz. Burada karışık bir görüntü olduğu için ne olduğunu şaşırıyor olabilirsiniz ama zaten biliyoruz ilmeklerin düz, ters ve düz tekrarı şeklinde devam ettiğini. Sıra sonuna kadar örüyorum.
Evet, sırayı bitirdim. Şimdi örgüyü çeviriyorum. Örgünün tekrar ön yüzündeyim. Burada da yine ilmekleri olduğu gibi örmeye devam edeceğim. Bakın, bu burgu yaptığımız yerlerde bir delik oluşuyor. Oradan itibaren ördüğümüz sıraları sayabilirsiniz. Bakın 2 sıra oldu. Çünkü bir burgu yaptığımız sıra, 2 arka sıra, toplam 2 sıra örmüş olduk. Bu şekilde 4 sıra daha öreceğim. 6 sıra olacak burgu araları. 4 sıra, yani 2 ön 2 arka sıra olacak şekilde 4 sırayı daha öreceğim. Ondan sonra ikinci burgumuzu yapacağız. Bu kısmı örelim. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz. Önde ters, düz, ters şeklinde. Arkada düz, ters, düz şeklinde. Evet, 4 sıra daha ördüm. Bakın, örgü şu an bu şekilde. Bu burgu yaptığımız sırada oluşan, bakın bu delikten sonra sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra oldu. Şimdi bu sırada ikinci burguyu yapacağız. İlk burguyu sola doğru yapmıştık ve baştan hemen ilk 3 ilmekle başlamıştık. Bakın, burada burgu görünüyor zaten. Şimdi ikinci burgu şu modelde göstereyim. İkinci burgu aralara gelecek. Yani bu ilk burgudaki burguların aralarına gelecek. Dolayısıyla ilk burguda bu sonda kalan fazla 3 ilmeğimiz ikinci burguda başta kalıyor olacak. Şimdi onun için takibini zaten yapabilirsiniz. Örgü ilerlediğinde de hani hangi burguyu yapacaktım diye şaşırmanız mümkün değil. Bak, zaten görünüyor. Bakın, burada ilk burgu burada. İkinci de bunların arasına, yani şuraya gelecek. Şu iki düz ilmeklerin arasına. Dolayısıyla buradan 3 ilmek, ortasında düz ilmek olan 3 ilmek. Buradaki düz ilmeğin ortasında olduğu 3 ilmek. Bakın, bu 6 ilmek arasında olacak. Kenarda zaten o 3 ilmeğin fazlalık olduğunu görüyoruz. Şimdi ilk ilmeği ördükten sonra bu 3 ilmeği, yani bir ters, bir düz ve bir ters ilmeği örüyorum. Şimdi burguya başlayacağım. Bu defa burgularımız sağa doğru olacak. Bakın, yönü zaten anlaşılıyor. İlk burgular sola doğru, ikinci burgular sağa doğru. Dolayısıyla onu da şöyle yapacağız. Yine ilk 3 ilmeği ayrıca aparata alıyorum. Ama bu defa önde değil, arkada bekletiyorum. Tek fark bu. O 3 ilmek arkada beklerken ben sonraki 3 ilmeği yine örüyorum. Bakın, yine önce tersle başlıyorum. Ters, düz ve ters. Sonra bu ayırdığım 3 ilmeği tekrar şişime alıp örüyorum. Yine sıralamam ters, düz ve ters şeklinde. Evet, sağ burgumuz oluştu. Bakın, görünüyor. Aynı şeyi şimdi tekrarlayacağım. Yine ilk 3 ilmeği alıp arkada bekleteceğim. Sonraki 3 ilmeği öreceğim. Ardından beklettiğim 3 ilmeği şişime alıp yine onları da öreceğim. Ters, düz ve ters şeklinde. Evet, 2 tanesini yaptık. 3 tane daha var. Onları hızlıca ben yapayım. Bakın, son burguyu yapıyorum. Önce 3 ilmeği ördüm. Sonra aparata aldım. 3 ilmeği de öreceğim. Ve bu durumda kenarda sadece kenar ilmeğim kaldı. Onu da örüp sırayı tamamlayacağım. İkinci burgumuzu da yaptık. Bundan sonraki 5 sıra
Bu ilk sıraydı. Toplam 6 sıraya tamamlayacağım. Yani 5 sıra daha öreceğim. Daha önce ördüğüm aradaki sıralar gibi. Şimdi arka yüzde olduğum için kenar ilmeğinden sonra bakın düz geliyor. Düz, ters, düz. Tekrar düz, ters, düz. Bu şekilde arka yüzü öreceğim. 2 sıraya tamamlayacağım. 4 sıra daha öreceğim. Ön yüzlerde ters düz ters şeklinde. Arka yüzlerde şimdi gösterdiğim şekilde 6 sıraya tamamlayacağım. Bir sonraki burguyu yapacağız. Aslında ilk burguyla aynı bir sonraki burgumuz ama yine de ben başını göstermek istiyorum. Bu 6 sırayı tamamlayayım. Burguyu tekrar birlikte yapalım. Evet, tekrar 6 sırayı tamamladım. Bakın kolaylıkla buradan sayabiliyoruz 6 sırayı. Şimdi tekrar burgu sırasındayız ve ilk burgunun tekrarını yapacağız. Kısaca göstereceğim. Kenardan ilk ilmeği ördükten sonra önüme gelen ilk 3 ilmeği aparata alıyorum. Ters, düz ve ters ilmekler. Önde bekletiyorum. Yine sola döngü yapacağız, burgu yapacağız çünkü. Arkasından gelen önce 3 ilmeği örüyorum. Yani ters, düz ve ters ilmekleri. Sonra bu önde beklettiğim ilmekleri şişe alıyorum. Ve onları örüyorum. Ardından yine aynı şeyi yapacağım. Bu şekilde bu burgu sırasını öreceğim. Sonra yine arada 6 sırayı tamamlayacağız. Bir sonraki burgumuz tekrar ikinci burguda olduğu gibi sağ burgu olacak. Bu şekilde örgümüzü örmeye devam edelim. Bakın böyle güzel gösterişli bir örgü oluyor. Eğer yuvarlak formda yani dikişsiz örmek isterseniz modeli, bu durumda bu ilave aldığımız 3 ilmeğe ihtiyaç duymuyorsunuz. Direkt altının katları şeklinde örebiliyorsunuz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında tamamen zaten uygulaması aynı olacak. Evet, biraz daha örüp son halini yine sizinle görsel olarak video kapağında paylaşacağım ama örgümüzün görüntüsü bu şekilde. Anlaşıldığını umuyorum. Bu videonun da burada ben sonuna geldim. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.